Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı görüşmelerde 4 ülke ile swap anlaşmasının sonuçlanmasına yakın olduğunun konuşulduğunu belirtirken, gelecekteki ekonomik hedeflerinin de konuşulduğu çeşitli kaynaklar tarafından da aktarıldı. Atlanta Fed Başkanı Bostic, istihdam konusunda acele edilmemesi gerektiğinin altını çizerken, yaşanan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,70 ve 8,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Federal Açık Piyasa Komitesi sonrası değer kayıplarının yaşandığı Euro'da yatay bir seyrin oluşması paritenin Euro dolar seviyesindeki etkisini azaltıyor. Dün açıklanan Avrupa bölgesi PMI verileri son 15 yılın en yüksek verileri olurken, öncül gösterge olarak belirtilen PMI verisine göre yılın ikinci yarısı Euro için olumlu geçeceğine dair sinyaller veriyor. Türk lirası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla değer kazanarak, Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görmemiz durumunda ise 10,25 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından sonra artık açıklanacak verilere odak noktası olurken, dün açıklanan Avrupa bölgesi PMI verileri son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Salgın kapsamında alınan önlemler ile sağlanan teşviklerin ekonomik aktivite tarafında yılın ikinci yarısına da etkili olacağını bekliyorum. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri PMI verilerini yakından takip ederken, Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1945 ve 1,1970 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,19 ve 1,1870 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC gelecekteki dönemde üretimle ilgili adımları konuşmak üzere 1 Temmuz'da toplanacak. OPEC tarafından üretimin artmasına dair değerlendirmelerin yapılacağı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrolüne ve bankalarına uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul edeceğini ama bazı anlaşmazlıkların olduğunu belirtirken,
Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 74,90 ve 75,70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.